Gökçe ile Astroloji kanalından herkese merhabalar efendim. Evet, 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiyor ve gökyüzünün enerjisi gerçekten önemli ölçüde değişmeye başlıyor diyebilirim. Yaklaşık bakın bir aydır biliyorsunuz Aslan Burcu'nun ön plana çıkardığı o cesaret, görünür olma, kendini gösterme ve büyük hedeflere odaklanma bu sefer yerini düzen kurmaya, eksikleri tamamlamaya ve elbette planlı hareket etmeye bırakacak. Önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca iş hayatı, çalışma düzeni, sağlık, eğitim, günlük sorumluluklar, üretkenlik ve verimlilik gerektiren konular emin olun çok daha fazla önem kazanmaya başlayacak. Bu süreç bakın yalnızca Başak burçlarını elbette ilgilendirmeyecek. Güneşin Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte aslında tüm burçların haritasında gerçekten farklı bir yaşam alanı hareketlenmeye başlayacak. Tabii ki kimi burçlar kariyerinde önemli sorumluluklar üstlenecek, kimileri maddi düzenini yeniden şekillendirecek. Bazıları sağlık ve yaşam alışkanlıkları ile ilgili çok önemli kararlar alırken bazıları ise iş, eğitim, aile veya ilişkilerinde gerçekten yeni bir düzen kurma sürecine girebilecekler. Şimdi önümüzdeki yaklaşık 30 gün yani o bir ay boyunca yaşanacak birçok gelişmenin temelinde Güneş'in Başak Burcu'ndaki bu yolculuğu yer alacak. Şimdi buraya kadar izlediniz. Ne yapacaksınız? Tabii ki güzel bir beğeni ve hemen ardından da güzel bir yorum yazacaksınız. Ve hala kanalıma da abone değilseniz efendim abone olmanız da önemli. Rica ederim. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi bakın bu videoda önce Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte gökyüzünde hangi astrolojik etkilerin devreye girdiğini, bu dönemin aslında neden bu kadar önemli olduğunu ve önümüzdeki haftalarda hangi konuların öne çıkacağını çok ayrıntılı bir şekilde her zaman olduğu gibi değerlendireceğim efendim. Peki sonrasında? Tabii her zaman olduğu gibi sonrasında ne yapacağız? 12 burcun gerçekten bu geçişten nasıl etkileneceğini tek tek biliyorsunuz burç anlatacağım. Burç yorumlarına geçmeden önce paylaşacağım bu genel değerlendirme bölümünü tabii ki her zaman olduğu gibi dikkatle izlemenizi, önemli notlarınızı almanızı da haliyle tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz artık değil mi? Kural belli. Videomuzu gayet güzel sonuna kadar izliyoruz. Çünkü aradaki o detayları kaçırmamak lazım. Şimdi gelin 23 Ağustos'ta başlayan Başak döneminin o gökyüzünde hangi etkileri başlattığını ve önümüzdeki yaklaşık değil mi bir ay boyunca hayatımızda hangi konuların ön plana çıkacağına birlikte bakalım. Evet, şimdi Güneş Başak Burcu'na geçince neler değişecek Gökçe Hanım, neler olacak? Bakın 23 Ağustos'ta Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte gökyüzünde gerçekten önemli bir enerji değişimi başlıyor. Yaklaşık bir aydır Aslan Burcu'nun ön plana çıkardığı o cesaret, görünür olma ve büyük hedefler yerini bu sefer düzen kurmaya, eksikleri tamamlamaya ve elbette planlı hareket etmeye bırakıyor. Astrolojide Başak Burcu aslında çalışmanın, üretmenin, analiz etmenin ve verimliliğin burcudur. İşte bu nedenle önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca başarıyı belirleyecek aslında en önemli unsur büyük hayaller kurmak değil. Bakın bunu çok net söyleyebilirim. Doğru plan yapmak ve gerçekten istikrarlı bir şekilde ilerlemek olacak. Bak bunu yapan kazanır. Ben söyleyeyim en baştan. Astrolojide Güneş yaşam enerjisini, otoriteyi, yöneticileri ve bireysel iradeyi temsil eder. Başaksa sistemi ayakta tutan ayrıntıları yönetir. Bak ne kadar önemli, cımbızla çekilecek her bir kelime. Güneş bu burca geçtiğinde ne olur? İş hayatı, çalışma düzeni, sağlık, eğitim, kamu hizmetleri, üretim, tarım, teknoloji, mühendislik ve organizasyon gerektiren alanlar çok daha fazla önem kazanır. Şimdi bu durumda plansız hareket edenler zorlanmaz mı? Her zaman olduğu gibi zorlanırsınız ama bu dönemde ekstra zorlanırsınız. Hazırlıklı olanlarsa her zaman olduğu gibi bu dönemde de gerçekten çok önemli avantajlar elde eder benden söylemesi. Çünkü Başak Burcu şansa değil, emeğe ve doğru planlamaya karşılık verir. Bunları yaparsanız bu bir ay boyunca hiç zorlanmadan tıkır tıkır işlerinizin ilerlediğini görürsünüz. Şimdi bu yılki geçişi aslında farklı yapan en önemli noktalardan birini anlatacağım size. Bakın gökyüzündeki o güçlü kombinasyon Aslan Burcu'nda ilerleyen Merkür ve Jüpiter büyük hedefleri ve cesur kararları desteklemeye devam ederken Güneş'in Başak Burcu'na geçmesi artık bu hedeflerin
uygulanabilir olup olmadığını sorgulatır. İşte bence bu yılki geçişi farklı yapan en önemli sebep burası. Bak, buraları not alın. Gökyüzünde bir diğer önemli gösterge. Bakın, Koç burcunda geri harekette bulunan Satürn ve Neptün etkisi. Şimdi Satürn biliyorsunuz kuralları ve büyük kurumları temsil eder. Neptün çözülmesi ve yeniden şekillenmesi gereken yapıları bize anlatmaktadır. İşte bu nedenle yönetim anlayışı, bakın çok önemli buralar, kamu düzeni, güvenlik politikaları ve büyük organizasyonlarda yeni düzenlemeler gündemimize gelebilir. Şimdi biraz da dünyaya bakalım mı? Dünya astrolojisi açısından bu süreç nasıl olacak? Bakın, sağlık sistemleri aşırı önemli. Çalışma hayatı, üretim zincirleri, tarım, gıda, hatta buna ekleyebileceğim çok önemli bir yer daha var. Bakın iyi izleyin. İlaç sektörü. Önümüzdeki haftalarda çok ama çok fazla konuşulacak gibi duruyor, benden söylemesi. Uranüs'ün İkizler Burcu'ndaki ilerleyişi de elbette bu dönemin çok önemli göstergelerinden biri olacak. Teknoloji, yapay zeka, malum değil mi, artık hayatımızın her alanında, dijital sistemler, iletişim, eğitim ve veri güvenliği ile ilgili tabii ki beklenmedik gelişmelerinde hız kazanabileceğini de dipnot olarak düşmek isterim. Şimdi bireysel haritalarda bu geçişi tabii ki en çok çalışma hayatı ve günlük düzeninin hareketlendiğini görebileceksin. Yeni bir işe başlama, görev değişikliği yapmak, işte ekip yapısını değiştirmek, ertelenen projeleri tamamlamak veya yaşam düzenini yeniden kurmak isteyenler için de olabildiğince verimli bir dönem diyorum. Ama Başak Burcu'nun gölge tarafını da, değil mi, unutmamak gerekir. Siz unuttunuz ama ben tabii ki ısrarla hatırlatırım. Ayrıntılara gereğinden fazla takılmak, sürekli kusur aramak, o mükemmel sonucu beklediği için bir türlü harekete geçemeyen veya o çevresindeki herkesi eleştirmek, işte bakın bu dönemin aslında en büyük hatalarını yapmış olursunuz. Aman diyorum, bunlardan uzak durun, tamam mı? Özellikle iş ortamı, küçük sorunların böyle büyümek yerine hani çözüm üretmeye odaklanma amaçlı olmalısınız bu süreçte. Buralar çok ama çok önemli, değil mi? İşte bu ana tabloyu es geçersek, direkt bir burcuma bakayım, hadi bir de yükselenim ne diyor dersek, işte buraları kaçırırız. Sonra da başımıza neden bunlar geldi diye bana yorumlarda yazıyorsunuz. Ben de diyorum ki ana tabloda ben bunları anlattım. Evet, videoyu sonuna kadar izliyoruz. Önemli. Önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca hayatınızdaki o dağınık alanları toparlamaya çalışın derim. Bakın, gerçekten asıl kısım burası. Lütfen şu dağınıklıkları, eksiklikleri lütfen bir toparlayın, bir düzene koyun. O bitmemiş işlerinizi lütfen bitirin. Yani sonuç olumsuz da olsa bitirin. En azından kafanızda kalmasın. En önemlisi sağlık kontrolleri. Lütfen ihmal etmeyin. Çalışma düzeninizde lütfen yeniden gözden geçirin. Şu gelir gider dengenizi de yeniden planlayın derim. Başak Burcu'nun en büyük gücü nedir? Başkalarının gözden kaçırdığı ayrıntıları fark etmesidir. Çok önemli bir detaydır buralar. Evet, yükseleni Başak olan biri ben, evet, çok iyi bilirim bu durumu. Kısaca, özetle şöyle bir toparlayacak olursak ana tabloyu, 23 Ağustos'ta başlayan Başak dönemi, düzen kuranların, planlı hareket edenlerin, planını yapanların ve gerçekten o eksikliklerini tamamlayanların öne çıkacağı gerçekten çok güzel bir dönem olacak. Ve bu nedenle Başak döneminin aslında en önemli mesajı ne biliyor musunuz? Bak, çok net. Doğru sistemi kuran uzun vadede kazanım sağlar diyorum. Evet, ana tablo çok güzel. Ayrıntılar var. Çok öne çıkan cümleler var biliyorsunuz. Bunlar çok önemli. O satır aralarında gizledim, değil mi? Cımbızla çekip alabilirsiniz. Hatırlamak için ne yapacaksınız? Video zaten burada. Dönüp dönüp izleyeceksiniz. Çünkü koca bir ay var önümüzde. Ana tablodan sonra geldik en önemli kısma. Şimdi 12 burca peki etkileri neler olacak? Gökçe Hanım, bizi neler bekliyor? Yükselenim, güneşim, hatta bilenler için Ay burcunu bu bir aylık sürede bakalım neler bekliyor. Her zaman olduğu gibi sevgili koç ve yükselen koçlarla bu seriye başlayalım. Sevgili koçlar, bu süreçte kendinize çok fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Yeni bir spor programına başlamak isteyebilirsiniz. İşte yaşam tarzınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Yaşam kalitenizi daha iyi yükseltebilmek adına bu kararları vereceksiniz. İşte yürüyüş alışkanlığı edinebilirsiniz. Spor programı başlayabilirsiniz. Uzun zamandır böyle gerçekten denemeyi düşündüğünüz fiziksel bir aktiviteye yönelmek için aslında güzel bir dönem. Sıkı bir diyet programına girebilirsiniz. Yani sağlık açısından ve birazcık da tabii ki görünürlük açısından
açısından da önemlidir. Bu dönem güzel bir dönem. Atacağınız bu adım bakın hem enerjinizi yükseltecek hem de o günlük yaşamınıza gerçekten ama gerçekten önemli katkılar sağlayacak diyebilirim. Yani size aslında bir tık böyle disiplin de kazandıracak, biliyor musunuz? Bakın bu çok önemli. Çocuğunuzun okul, kurs ya da böyle spor hayatı ile ilgili çok güzel, sevindirici gelişmeler var. Alacağınız bir haber aslında hem sizi, biliyor musunuz, gururlandıracak hem de onun geleceğiyle ilgili yeni planlar yapmanıza neden olacak. Ailece oturacaksınız masanın etrafına, planlar yeniden revize edilecek. Özellikle de çocukları olan koçlar bakın bu süreçte gerçekten ama gerçekten çok güzel gelişmeler var. Tadını çıkarın derim. Maddi konularda biraz daha kontrollü ilerlemenizi tavsiye edebilirim. Yapmayı düşündüğünüz çok önemli bir harcama ile ilgili belki son anda fikrinizi değiştirebilirsiniz. Ya da farklı bir alternatif bulacağınız için bu karardan vazgeçebilirsiniz. İşte aslında bakın o an vazgeçtiğiniz o kararın ilerleyen günlerde sizin için ne kadar doğru bir karar olduğunu da bu süreç içerisinde çok net göreceksiniz. İyi ki yapmışım diyeceksiniz. Para konularında bu süreçte çok fazla ben sizi destek alamayacak şekilde gördüğüm için yani buralarda biraz daha böyle temkinli, idareli harcamalar yapmanızı önemli tavsiye ederim. Sevgili boğa ve yükselen boğalar. Boğalar bakın bu süreçte evinizde uzun zamandır düşündüğünüz bir yeniliği hayata geçirmek istiyorsunuz. Mutfak, beyaz eşya, elektronik bir cihazla ilgili yapacağınız değişiklik aslında günlük yaşamınızı gerçekten çok daha konforlu hale getirecek. Özellikle evinizin işleyişini kolaylaştıracak bir yatırım yapmanız da olabildiğince mümkün görünüyor bu süreçte. Evet, aile içinde manevi değeri bir eşyanın paylaşılması ya da kimin değerlendireceğiyle ilgili bir konuşmanın da gündeme gelebileceğini söyleyebilirim. Yani bu konuyla ilgili mesela işte hani aileden kalmış işte ana yadigarı, baba yadigarı dediğimiz değil mi? Manevi anlamda bizim için çok önemli olan eşyalar vardır. Bunlar çok değerlidir. İşte kim bunu değerlendirecek? Kim buna gerçekten sahip olma gibi bir konu geçebilir. Burada zaten herhangi bir sıkıntı yok. Bu konu aslında böyle şöyle bir durum var. Hani ilk etapta çok hassastır değil mi? Biraz hassas görünecek. Bir tık böyle sağduyulu yaklaşım sayesinde zaten ortak bir noktada buluşabilirsiniz. Neticede değil mi? İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Neticede bir orta yol bulabilirsiniz. Yani aile büyüklerinin fikrinin de aslında bu süreçte yabana atılmaması gerekir diye de böyle kendimce bir naçizane yorum yapmak isterim. Bahçeniz, balkonunuz ya da böyle gerçekten keyif alacağınız bir hobiyle daha fazla ilgilenmek istiyorsunuz bu sürede, biliyor musunuz? Biraz kafanızı dağıtmak istiyorsunuz. Aslında yapacağınız bu küçük değişimler hem bulunduğunuz ortamın enerjisini, havasını değiştirebilir hem de size gerçekten moral verebilir. Yani bunu eğer zamanınız varsa, gerçekten kendinize bir zaman ayırmak istiyorsanız ve bu anlamda da güzel bir zaman diliminiz varsa bu süreci bu şekilde hani ruhsal olarak iyi gelebileceğini düşündüğünüz için bence yapın derim. Evet, geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Hayatında kimse olmayanlar için bakın bu süreçte bir tık daha dikkatli olmanız gereken bir süreç diyebilirim. Çünkü bu süreçte yeni biri ya da birileriyle tanışabilme ihtimali çok yüksek görünüyor. İlk karşılaşmada belki büyük beklentiler içine giremeyebilirsiniz ama hani zaman geçtikçe, karşı tarafı tanımaya başladıkça iletişimin aslında sizin adınıza böyle güzel gelişmelere doğru gittiğini görebilirsiniz. Ya bu sizi biraz böyle şaşırtabilir ama neticede böyle zaman geçtikçe, tanıdıkça da keyif alacağınız bir ilişkiye dönüşebilir. Yani yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Evet, böyle bir ortamlara, açık olabileceğiniz ortamlara girdiğinizde yani bu konuda ne diyebilirim size? Evet, yeni biri ya da birileri karşınıza çıkabilir, tanışabilirsiniz. Dediğim gibi güzel bir arkadaşlığa dönüşebilir. Yani aşk ve ilişkiler konusu sanki bu hafta böyle sizi bir tık hareketlendirecekmiş gibi görünüyor. Kardeşinizin ya da yakın bir kuzeninizin hayatınızdaki çok önemli bir gelişmede yanınızda olması size aslında çok büyük bir moral verecek. Sizden isteyecekleri bir destek veya paylaşacakları bir konu aslında sizin var olan o ilişkinizi gerçekten çok daha güçlendirebilir. Yapacağınız aslında sizin ve karşı tarafın o küçücük yardım aslında hem sizin için hem de onlar için düşündüğünüzden çok daha değerli, değil mi? Ben her zaman söylüyorum. Maddi anlamda bir türlü paramız olur olmaz bir şekilde
halledilir ama manevi destek ve gücün yerini hiçbir şey dolduramaz. Kısa süreli böyle bir şehir dışı planları var bu süreçte. Gerçekleştirebilirsiniz. İş, aile ya da böyle tamamen kişisel nedenlerinizden dolayı çıkabileceğiniz bu yolculuklar aslında biraz böyle günlük rutininizi değiştirecek havada ya da size gerçekten farklı deneyimler kazandırabilmek adına da güzel, olumlu gelişmeler, keyif alabilirsiniz. Geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Şimdi yengeçler bu süreçte diş tedavisi ya da estetik amaçlı uzun zamandır düşündüğünüz küçücük bir uygulamayı hayata geçirebilme ihtimaliniz bu süreçte olabildiğince olağan görünüyor. Kendiniz için atacağınız aslında bu adım hem özgüveninizi artırabilir hem de kendinizi gerçekten daha iyi hissetmenize de neden olabilir. Yani kişisel bakım ve görünüm tabii ki bu konularda güzel fırsatlar var. Evet, siz de bunları değerlendirmek istiyorsanız bu bir aylık süreç içerisinde olumlu görünüyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak gibi duruyor. Sürekli böyle gözünüze takılan ama hani bir türlü böyle fırsat bulamadığınız bir konu artık çözüme kavuşmak için gerçekten sizden bir adım bekliyor. Ve siz de artık bu adımı bu bir aylık süre içerisinde atacaksınız ve hatta önemli ölçüde de rahatlayacaksınız. Yaşam alanınızın aslında daha düzenli hale geldiğini de bu adımdan sonra çok daha net görebilirsiniz. Bence o adımı ertelemeyin, atın derim. Akrabalarınızla ilgili gerçekten beklenmedik bir gelişme de gündeme gelebilir bu sürede. Alacağınız bir haber nedeniyle bir araya gelebilme ihtimali var. Hatta aile içinde de ortak bir karar alınabilir. Şimdi akrabalar değil mi? Birinci dereceden akrabalar, aile büyükleri geldiği zaman illaki oradan bir karar çıkar değil mi? İşte yapacağınız bu görüşmeler aslında aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu ve ilişkilerinizin ne kadar sağlam bir zeminde olduğunu size gösterecek. Aile güzeldir. Evet. Geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Çocuğunuzun eğitim hayatını gerçekten yakından ilgilendirebilecek çok önemli bir karar bu süreçte gündeme gelebilir. Okul değişikliği olabilir, yeni bir kurs ya da gerçekten geleceğini etkileyecek bir seçim konusunda sizin gerçekten desteğinize ihtiyaç duyabilir. Haliyle değil mi? Anne ve babası olarak bizden ihtiyaç ve bizden bu desteği görmek isteyecek. Vereceğiniz o doğru yönlendirmeler sayesinde aslında hem onu biraz rahatlatabilirsiniz hem de ilerleyen dönem için aslında ona ne kadar sağlam adımlar attığını da gösterebilirsiniz. Uzun zamandır sadece keyif alarak yapmış olduğunuz bir hobinizi artık profesyonel bir noktaya taşıyabilirsiniz. Bu konuda zaten düşünceleriniz vardı. Artık bu süreç o anlamda güzel destek alıyor sizin için. Karşınıza çıkacak bir teklif ya da değerlendireceğiniz yeni fırsatlar, bakın bu alanda güzel fırsatlara dönüşebilir. Yeni imkanlar, yeni iş fikirleri, yeni çevre bunları sağlayabilir. Yani yeteneklerinizi ortaya koymak için ne bekliyorsunuz ki? Desteklenebildiğiniz bir süreçteyseniz bence bunu güzel bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Güvendiğiniz bir arkadaşınızdan alacağınız önemli bir destek moralinizi gerçekten hani sanki piyangodan para çıkmış gibi deriz ya böyle. Öyle bir moralinizi yükseltecek. İşte yapacağınız fikir alışverişleri kafanızı o kurcalayan konu neyse net bir karar almanıza da sağlayabilir. İşte bazen deriz ya doğru zamanda söylenen her bir cümle bakış açımızı değil mi tamamen değiştirebilir. Güzel arkadaşlıklarınız ve dostluklarınız var. Sizi seviyorlar öyle diyelim. Desteklerini alıyorsunuz. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, kararsız kaldığınız bir konuda bir uzmandan ya da gerçekten deneyimli birinden bir görüş alma ihtiyacı hissedebilirsiniz bu dönemde. Yapacağınız bu görüşme, evet gözden kaçırmış olduğunuz ayrıntıları fark etmenizi sağlayabilir. Daha sağlam kararlar almanıza da hatta yardımcı olabilir. Çalışma hayatınızda yeni bir sorumluluk üstlenebilirsiniz. Evet belki ilk etapta yoğun bir tempo sizi bekliyor olacak ama biraz ilerlediği zaman performansınızın arttığını görünce üstleriniz tarafından da bu dikkat çekebilir. Dolayısıyla da keyifli bir hale gelecek. Artık stres olmaktan çıkacak bu yük. Yani kendinizi ispatlayabildiğinizi gördüğünüz için bu süreç sizin için çok keyifli bir hale gelecek. Ben bunu başardım, yapabiliyorum hissi sizi gerçekten çok daha farklı yerlere taşıyabilir. Sağlığınızı destekleyecek yeni bir yaşam düzeni oluşturmaya karar verebilirsiniz. Çünkü değil mi artık iş temposu da değişti. Hemen bu yaşam temposu da bambaşka bir yöne doğru çevrilebilir. Günlük alışkanlıklarımızı aslında hepimizin dönem dönem yapması lazım değil mi? Yani daha planlı hareket edebilmek ve kendimize daha fazla özen ve zaman ayırabilmek için bu rutinleri ara ara yapmak lazım. Sizin de evet güzel bir gelişme, güzel bir dönem olduğu için bu süreçte günlük alışkanlıklarınızı ve bu temponuzu değiştirebilirsiniz.
yenileyebilirsiniz, yenileyebilirsiniz. Evet, geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Şimdi kullandığınız banka kartı, hesap ya da ödeme sistemiyle ilgili bakın önemli değişiklikler yapabilirsiniz. Günlük finansal işlemlerinizi böyle daha pratik hale getirebilirsiniz. Yeni bir düzen kurmanız açısından aslında daha uygun görünüyor. İşte yapacağınız bu değişiklik ya da değişiklikler ilerleyen dönemler için aslında sizin işinizi gerçekten bir tık da kolaylaştırabilmek için imkan tanıyabilir. Aile içinde uzun süredir konuşulan ortak planlar vardır. Bu konuların netleşebildiğini görebilirsiniz. Ya herkesin fikrini aslında ortaya koyabildiği bir birliktelikler var, ortamlar var. İşte bu ortamlarda çok güzel kararlar alınabilir ve bu karar biliyor musunuz ev içindeki huzuru çok daha olumlu yönde etkileyebilir. Güzel gelişmeler var, sevindirici gelişmeler var. Tam da beklediğiniz bir anda yeni bir ortaklık teklifi de alabilme ihtimaliniz çok yüksek. İş ya da özel hayatınızla ilgili bu teklifi belki ilk etapta evet ilginizi çok çekecek, bir heyecanlanacaksınız. Ama benden size naçizane bir tavsiye olsun. Ayrıntıları lütfen dikkatlice değerlendirelim, olur mu? Bu süreçte bu konuda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Evet, bunda bir sıkıntı yok ama acele karar vermeyelim. Bir tık daha düşünüp ona göre adımlarımızı atalım. Sevgili akrep ve yükselen akrepler. Aynaya baktığınızda artık bir değişiklik yapmak istediğinizi fark edebilirsiniz. İşte bu nedir? Saç stiliniz olabilir. Yıllardır aynı saç rengindesinizdir. Aynı saç tipindesinizdir. Değil mi? Giyim tarzınızla ilgilidir. Her anlamda gerçekten aynaya baktığınızda farklı bir ben görmek istiyor olabilirsiniz. Yenilik yapmak isteyebilirsiniz. O küçücük yenilikler bile değil mi? Size nasıl mutlu gelir? Çevreniz tarafından da hemen fark edilir. Bu çok önemlidir. Aa, saçını mı kestirdin? Ne kadar güzel olmuş. Aa, rengini mi değiştirdin? Ne kadar güzel olmuş. Seni daha genç göstermiş gibi gibi. Kendinizi yenilemek için gerçekten güzel bir süreç olabilir. Değerlendirebilirsiniz. Uzakta yaşayan biriyle yeniden bir iletişim kurma ihtimali var. Yapacağınız bir telefon görüşmesi ya da yapacağınız bir mesaj uzun zamandır aslında görüşmediğiniz biriyle o aranızdaki bağın yeniden güçlenebilmesini sağlayabilir. Yani bu görüşme size biliyor musunuz beklediğinizden çok daha iyi gelebilir. Bence yapılabilir. Karamsar kalmayın. Hani çok uzun zamandır görüşülmedi. Araya mesafe girdi, soğukluk girdi gibi bir şey değil. Aradaki bağ gerçekten gerçek hislerse kaldığı yerden devam eder. Aşk ve ilişkilere bakalım. Biraz böyle hareketli günler yaşanabilir gibi duruyor. İlişkisi olan akrepler partneriyle güzel yeni bir sayfa açabilirler. Önemli kararlar alabilirler. Ama hayatında kimse olmayan akrepler içinse yeni bir yakınlaşma başlayabilir. Yani aşk konusunda hem ilişkisi olanlar hem ilişkisi olmayanlar için güzel ve mutlu olabilecek bir süreç diyebilirim. Sevgili yay ve yükselen yaylar, farklı bir şehirde birkaç gün geçirebileceğiniz bir plan program yaptınız ve bu plan program bu süreçte artık devreye giriyor diyebilirim. İş, aile ya da tamamen kişisel nedenlerle yapacağınız bu kısa konaklama aslında hem bulunduğunuz ortamdan biraz uzaklaşmanızı sağlayabilir hem de farklı deneyimler size kazandırabilir. Bakın çok önemli. Ben de öyle. Her gittiğim yerden çok daha farklı bir gökçe olarak dönüyorum. Gideceğiniz yerde alacağınız bir haber planlarınızı olumlu yönde de değiştirebilir. Birazcık da kafanızı karıştırabilir benden söylemesi. Yabancı biriyle kuracağınız yeni bir iletişim ilerleyen dönemlerde önem kazanabilir. Bakın bu tanışma iş, eğitim ya da gerçekten sosyal çevreniz aracılığıyla gerçekleşse de çok farklı bir bakış açısı kazanacağınız için gerçekten sizin için çok büyük bir önem arz ediyor bu karşılaşma. Anlatabiliyor muyum? Zaten bu karşılaşmalar nerede olacak? Ya iş ortamında olur değil mi? Ya sosyal çevre ya arkadaş aracılığıyla olur. Yani bunun başka kaçarı yok artık yani günümüz çağında maalesef böyle ilerliyor. Ama sizin için çok önemli iş, kariyer, eğitim alanında bambaşka fırsatlara dönüşebilme ihtimali var. Maddi konularda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Karşınıza çıkacak yeni bir gelir kapısı, yeni bir gelir fırsatı bütçenizi gerçekten rahatlatabilir ya da size ek kazanç sağlayabilir bu süreçte. Dolayısıyla da para konularında bu gibi akış varken ben değerlendirin derim. Neden değerlendirmeyeceğiz değil mi? Musluk akarken hiç önemli değil. Kova, kap, pet şişe doldurun. Her zaman gelmez bu fırsatlar. Şansınız bol olsun. Geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Sigorta, abonelik ya da uzun süredir kullanmış olduğunuz bir üyelikle ilgili değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Artık ihtiyacınız olmayan o bazı harcamaları sonlandırmak ya da avantajlı bir sisteme geçmek isteyebilirsiniz. İşte bu süreçte vereceğiniz bu karar bütçeniz açısından da biraz faydalı olabilir. Biz de öyle
bir sürü aboneliğimiz vardı. İnanın sadece işimize yarar olanları bıraktık. Olmayanların hepsini iptal ettik ve ay sonunda dedik ya gerçekten hiç farkında olmadan oraya para, oraya para. Bir bakmışız bir dünya para çıkıyor cebimizden. Bakın gerçekten söylüyorum. Hani o gelir gider dengesini bir düzene sokup böyle bir hesap plan yapsanız inan açık vermezsiniz. Ben size söyleyeyim. Beklenmedik bir masraf planlarınızı değiştirebilir. Belki ilk etapta moralinizi biraz bozabilir değil mi? Cepten para çıkınca plansız programsız insan biraz bozuluyor. Ama bu bir süreç neticede değil mi? Hızlı bir şekilde geçecek. Yani bunu yönetebilirsiniz. Tamam ekstra bir para çıktı ama siz onun yerine yenisini koyabilirsiniz. Özellikle büyük harcamalarda acele karar vermezseniz bütçe çok da açık vermez diye tavsiyede bulunayım. İlişkilerinizde biraz güven duygusunu ilgilendiren konular gündeme gelebilir. Yani yapacağınız açık ve net bir konuşma aslında yanlış anlaşılmaların önüne geçebilir. Yani duygularınızı içinize atmak yerine bence paylaşın. Çünkü ilişkiyi çok daha farklı bir zemine taşıyabilir bu davranışınız. Sevgili kova ve yükselen kovalar, ilişkinizle ilgili önemli karar verme aşamasına gelebilirsiniz. Evet, bakın nişan, evlilik ya da ilişkinizin gerçekten geleceğini belirleyecek çok önemli konuşmalar var. Bunlar gündeminizde olabilir. Bazı kovalar içinse artık gerçekten devam etmeyen bir ilişkiyle ilgili de net kararlar verme zamanı diyebilirim. Yani var olanla yol yürünür, değil mi? Olmayanla da yol devam edilmez. Yani neticede hayatında sonu değil. Bazen zorlamamak lazım. Yani değil mi? Hani olan varsa oluyordur, olmayanın da olmamasında vardır bir hayır demek lazım. Size rakip olan biriyle aynı ortamda bulunabilirsiniz. Hatta çok önemli bir rekabetin içine bile girilebilir. Bakın bu süreçte kendinizi başkalarıyla lütfen kıyaslamayın, olur mu? O benden daha başarılı, eyvah yapamayacağım. Hayır. Bunun yerine kendi hedeflerinize odaklanın. O doğrultuda devam edin, gidin. Günlük çalışma düzeninizde de yine çok önemli değişiklikler yaşanabilir. Yeni çalışma saatleri olabilir, farklı görev dağılımları olabilir, iş temponuzun yoğunluğu olabilir, ilk günkü gibi olmayabilir. Pozisyon değişikliği olabilir, terfi alabilirsiniz ama kısa sürede bu yeni düzene gerçekten o kadar güzel uyum sağlayacaksınız ki hem bulunduğunuz konum itibariyle hem de biraz maddi anlamda da farklılık sağlayacağı için bu durum size keyif verecektir diyorum. Ve geldik son burcumuza. Sevgili balık ve yükselen balıklar. Birikimlerinizi nasıl değerlendireceğinizle ilgili gerçekten bir plan yapmak istiyorsunuz. Uzun vadeli aslında düşünerek atacağınız bu kararlar maddi anlamda kendinizi çok daha güvende hissetmenizi sağlayabilir. Ben her zaman söylüyorum, evet anlık yaşıyoruz ama hep bir sonraki adımı da düşünmek lazım. İşte bu süreçte bütçenizi çok daha planlı yönetmek size tabii ki avantaj sağlayacak. İşte bunun plan ve programını yapıyorsunuz, oturdunuz masa başına. Harikasınız, devam edin. Yakın bir arkadaşınız önemli bir konuda sizden destek isteyebilir. Yapacağınız aslında bu samimi konuşma ve ona vereceğiniz o destek, o küçücük yardım düşündüğünüzden aslında çok daha farklı bir yöne doğru gidecek. Hem sizin için hem karşı taraf için. Çünkü dostluk ilişkileri değil mi? Bu süreçte kendini göstermez mi? Dost işte her zaman dosttur. İyi günde de kötü günde de. Yanında olduğunuz için hem siz manevi olarak rahatlayacaksınız hem de dostunuza, arkadaşınıza vermiş olduğunuz tavsiye onun hayatını bambaşka yöne doğru çevirebilir. Uzun süredir devam eden bir alışkanlığınızı geride bırakmaya karar verebilirsiniz. Günlük yaşamınızı olumsuz etkileyen bir konuyu değiştirmek için evet göstereceğiniz bu çaba ve kararlılık aslında size uzun vadede çok güzel hem sağlık açısından hem de olumlu sonuçlar vermeye başlayabilir. Gerçekten sizin adınıza güzel gelişme. Kendinizle ilgili alacağınız aslında bu karar ya da kararlar hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlamanızı sağlayacak diyorum efendim. Evet, yine güzel bir video oldu. Ayrıntılı bir şekilde ana tablodan 12 burca, yükselenden güneş burcuna, ay burcuna kadar bizi nelerin beklediğini yine her zaman olduğu gibi detaylı bir şekilde yorumlamaya çalıştım efendim. İlginiz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.